Kayseri'nin eski bir mahallesinde sabahın ayazında avludaki çeşmenin başında su sesi yankılanıyordu. Sabahat, 26 yaşında, yanakları soğuktan kızarmış genç bir kadın, kollarını sıvamış çamaşır duruluyordu. Bordo hırkası ve çiçekli basma entarisiyle işini bir an evvel bitirmeye çalışıyordu. Bugün Perşembeydi, annesinin yanına gitmek için Naim'den söz aldığı gündü. Sabahat, son bir çarşafı hızla sıkıp ipe asarken, yüzünde memleketine duyduğu hasretin tatlı bir tebessümü vardı. Gözleri kapıya kaydı. İşlerini bitirirse öğleden sonra baba ocağına gidebilecekti. O sırada ahşap kapının ağır gıcırtısı duyuldu ve mutfağın eşiğinde Şerife göründü. 57 yaşında, yüzündeki derin çizgilerde sert bir ifade taşıyan, koyu yeşil yemenisi ve kalın kahverengi yeleğiyle avluya gölge gibi düşen kaynanası kollarını kavuşturmuştu. Keskin gözleriyle gelininin telaşlı halini süzüyordu. "Ne o kız Sabahat? Yine göçünü bağlamışsın sabahtan, aklın nerelerde?" dedi Şerife. Sesi avlunun taş duvarlarına çarpan soğuk bir rüzgar gibiydi. Sabahat omuzlarını düşürdü. "Ana!" dedi yumuşak bir sesle. "Bugün Perşembe ya. İşleri bitirip annemlere uğrayacaktım hani. Naime de demiştim." Şerife, çeşmeye doğru yürüyüp kenardaki boş bakır güğümü sertçe taşın üzerine bıraktı. "Elin evinde iş biter mi? Aklın fikrin o tarafta senin. Daha içerinin süpürülmesi var, akşama eltinler gelecek. Sen gezme derdindesin. Bize bir bardak çay verirken yüzün gülmüyor, kendi anana uçarak gidiyorsun." Sabahat, boğazında bir yumru düğümlenmiş halde duruyordu. Ailesine gitmesi, bu eve yapılmış bir ihanet gibi sunuluyordu. "Ana, sabahtan beri durmadım. Hamuru da yoğururum. Sadece 2 saat görüp geleceğim. Babam da hastaymış biraz," diyebildi kısık bir sesle. Şerife'nin taviz vermeye niyeti yoktu. "Babanın karısı yok mu kızım, o baksın. Sen artık bu evin gelinisin. Bizim hizmetimizi göreceksin," diyerek sesini yükseltti. "Oğlumu da dolduruşa getirme akşamları. 2 günde bir ana ocağına gidilmez. Buranın düzenini bozma." Sabahat, çamaşır leğeninin başında çaresizce dururken, gözlerinden bir damla yaş süzülüp yanaklarından aşağı indi. Bir yanda kocası, diğer yanda sevdiği ailesi arasında o görünmez mengene her gün biraz daha sıkışıyordu. Usulca başını sallayıp asılı çamaşırlara döndü. Akşamüstü, güneş Kayseri sokaklarının ardında kaybolurken, Naim yorgun adımlarla avlu kapısından içeri girdi. Kısa siyah saçları, kalın bıyığı ve kolları sıvanmış bej gömleğiyle günün ağır yorgunluğunu taşıyordu. Avluya adım atar atmaz, köşede duran karısının asık yüzünü fark etti. Naim yorgun adımlarla avlu kapısından içeri girdiğinde, akşam ezanı çoktan okunmuş, Kayseri'nin üzerinde mor bir karanlık çökmüştü. Avludaki tulumbanın yanında, elinde boş bir bakır güğümle bekleyen Sabahat'in yüzündeki asıklığı anında fark etti. Gömleğinin kollarını kıvırırken içini çekti. Yine evde bir huzursuzluk olduğu belliydi. "Hayırdır Sabahat, yüzünden düşen 1000 parça," dedi Naim. Sesinde hem yorgunluk hem de bıkkınlık vardı. "Yine ne oldu da karalar bağladın akşama kadar?" Sabahat güğümü yavaşça yere bıraktı. Gözlerini kocasından kaçırdı. Gözyaşlarını tutmaya çalışarak yutkundu. "Yok bir şey Naim," diye mırıldandı Sabahat. Sesi titriyordu. "Sen yorulmuşsundur, geç içeri, sofra hazır." Naim, karısının bu geçiştirici tavrına alışkındı. Ama avlunun diğer köşesinden yükselen ses, asıl meselenin ne olduğunu hemen ortaya koydu. Mutfak penceresinden Şerife'nin başı uzandı. Koyu yeşil yemenisi omuzlarına dökülmüştü. Yüzünde galip gelmiş bir komutanın ifadesi vardı. "Oğlum, geç sen geç, elin evinde aklı kalanla uğraşılmaz. Sabahtan beri anasına gitmek için surat asıyor. Evde iş güç beklerken," dedi yüksek, iğneleyici bir sesle. Sabahat, kaynanasının sözleri üzerine başını daha da öne eğdi. Naim'in arabuluculuk yapmasını, "Ana,
Bugün Perşembe sözüm vardı demesini bekledi ama Naim sessiz kaldı. Sessizlik karanlık avluda buz gibi bir soğuklukla büyüdü. "Ana," dedi Naim sonunda. Sesi kararsız ve yatıştırıcıydı. "Tamam, uzatmayın. Sabahat, sen de surat asma artık. Gidersin haftaya, ne olacak? İşi gücü bırakıp gidilmez ya." Naim, annesinin otoritesine karşı çıkmaktan çekinmiş, kolay yolu seçmişti. Sabahat için o an kocasının kelimeleri tokat gibi yüzüne çarptı. Sadece haftaya gidersin denilmişti. Oysa babası hastaydı. Gözyaşları artık yanaklarından süzülüyordu. Kocasının yüzüne kırgın bir bakış atıp mutfağa doğru ağır adımlarla yürüdü. Naim arkasından çaresizce baktı ama durdurmadı. Ertesi sabah Sabahat mutfakta kahvaltı bulaşıklarını yıkarken gözü sürekli avludaki telefona kayıyordu. Babasının durumunu merak ediyor ama aramaya cesaret edemiyordu. Şerife'nin bakışları ensesinde bir ağırlık gibi duruyordu. Dışarıdan sokaktan geçen bir seyyar satıcının sesi duyuluyordu. Öğleye doğru avludaki telefon acı acı çalmaya başladı. Sabahat, hamur teknesinin başında elleri unlu halde irkildi. "Acaba annem mi?" diye düşündü. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini önlüğüne silip telefona doğru koşmaya yeltendi. Fakat Şerife, sedirde oturduğu yerden ondan daha çevik davrandı. Kalın kahverengi yeleğini düzelterek telefona uzandı ve Sabahat'in yetişmesine fırsat vermeden ahizeyi kaldırdı. "Alo," dedi sert bir sesle. Sabahat nefesini tutmuş, kaynanasının yüzündeki ifadeyi okumaya çalışıyordu. Şerife'nin yüzü bir an gerildi, sonra kaşları çatıldı. Gözleri mutfak kapısında bekleyen Sabahat'e kaydı. "Yok, evde yok o," dedi soğuk, tekdüze bir sesle. "Pazara gitti, işi çok. Ben söylerim gelince." Ve Sabahat'in bir şey demesine izin vermeden ahizeyi çat diye kapattı. "Kimdi ana?" diye sordu Sabahat. Sesi endişeden çatlamıştı. "Annem miydi? Babam nasılmış?" Şerife, yemenisinin ucunu düzelterek yerine oturdu. Yüzünde hiçbir duygu belirtisi yoktu. "Yok kızım, yanlış numaraymış," dedi rahatça yalan söyleyerek. "Hadi işine bak sen, hamur kabaracak." Sabahat o yalanı iliklerine kadar hissetti. Kaynanasının gözlerindeki o saklayamadığı kibir, telefonun aslında annesinden geldiğini bas bas bağırıyordu. Ama kanıtlayamazdı. Elinden bir şey gelmezdi. Çaresizce unlu elleriyle yüzünü kapattı. Sessizce ağlamaya başladı. Şerife ise sedirde çayını yudumlamaya devam ediyordu. Sabahat unlu elleriyle yüzünü silerken hamur teknesinin başında sessizce yutkundu. İçindeki devasa şüpheyi bastırmaya çalışarak işine devam etti. Sedirde oturan Şerife ise bardağını tahta sehpaya bırakıp "Hadi kızım, akşam eltinler gelecek, elini çabuk tut," diyerek onun acısını görmezden geldi. O akşam büyük odaya kurulan yer sofrası epey kalabalıktı. Naim'in yengeleri ve abileri kahkahalarla sohbet ederken Sabahat elinde gümüş tepsiyle ayakta dikiliyor, yüzüne sahte bir tebessüm yerleştirmeye çalışıyordu. Genç kadının gözleri sürekli kocasını arıyordu. Ondan bir destek bekliyordu. Ancak Naim, abisiyle tarlalardaki ekinleri konuşmaya dalmış, karısının çökmüş omuzlarını ve gizlemeye çalıştığı hüznü hiç fark etmiyordu. Ertesi sabah Kayseri'nin puslu ayazı dar sokaklara çökmüştü. Sabahat çalı süpürgesiyle avluyu süpürürken, dünkü o cevapsız telefonun şüphesi içini kemirip duruyordu. Ailesine dair tarif edilemez bir sıkıntı kalbine oturmuştu. Süpürgeyi bırakıp askıdaki bordo hırkasını hızla omuzlarına aldı. Avlu kapısına doğru kararlı adımlarla yürüdü. Sokağın başındaki bakkala gidip ankesörlü telefondan annesini arayacaktı. Çünkü başka çaresi kalmamıştı. Tam elini soğuk demir mandala atmıştı ki mutfak penceresinden Şerife'nin keskin sesi yankılandı. Nereye sabahtan yangından mal kaçırır gibi. Sabahat olduğu yerde dona kaldı. Eli kapı kolunda asılı vaziyette kaldı. Yavaşça yüzünü Şerife'ye dönüp başını öne eğdi. "Ana,
Bakkala kadar gidecektim. İri tuz bitmiş de diye yalan söylemek zorunda kaldı. Sesi titriyordu. Şerife ise kollarını bağlamış, bu acemi yalanı çoktan yakalamıştı. Şerife alaycı bir gülümsemeyle taş basamaklardan indi. Naim daha geçen hafta çuvalıyla getirdi tuzu. Senin aklın bakkalda değil, telefonda. Dön içeri, kilerdeki tarhanalar havalanacak diyerek eliyle karanlık kileri işaret etti. Sabahat boyun eğerek hırkasını askıya geri astı. Karanlık kilere girip cılız ışıkta çuvalların bağcıklarını çözerken gözlerinden süzülen yaşlar toprağa damlıyordu. Bu yüksek duvarlı avluya diri diri gömülmüş gibi hissediyordu. Öğleden sonra saat 3 sularında avlunun kalın ahşap kapısı şiddetli ve telaşlı bir şekilde yumruklandı. Kilerde işini bitiren Sabahat, acı acı vuran bu sesle yerinden sıçradı. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi atmaya başladı. Genç kadın kapıya doğru koşmaya yeltendi. Ancak Şerife ondan çok daha çevik davranıp avluyu hızla geçmişti. "Dur sen orada, ben bakarım. Kimmiş bu alacaklı gibi kapı döven?" diyerek Sabahat'e sert bir dur işareti yaptı. Şerife kapıyı dar bir aralık bırakacak kadar açıp dışarıyı süzdü. Kapının önünde Sabahat'in baba ocağının mahallesinden gelen nefes nefese kalmış bir komşu çocuğu duruyordu. Çocuğun yüzü bembeyazdı, korkudan titriyordu. Şerife ahşap kapıyı sadece yüzünün görüneceği kadar araladığında karşısında duran kişi Sabahat'in baba mahallesinden bakkalın 18 yaşlarındaki çırağıydı. Genç adamın soğuktan kızarmış yüzü korkudan bembeyaz kesilmiş, göğsü aldığı hızlı nefeslerle inip kalkıyordu. Endişeden fal taşı gibi açılmış gözleri, Şerife'nin omzunun üstünden avlunun içini doğrudan Sabahat'i arıyordu. "Ne var? Ne alacaklı gibi dayanıyorsun kapıya sabahtan beri?" diye tersledi Şerife. Kapıyı biraz daha kapatarak çırağın içeriği görmesini engellemeye çalıştı. Çırak yutkunarak, "Şerife teyze, Sabahat abla nerede? Annesi fena halde kalp krizi geçirdi. Apar topar Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar," diye bağırdı. Bu kahredici sözler avlunun ağır sessizliğinde yankılanıp kiler kapısında duran Sabahat'in kulaklarına ulaştığında genç kadının omuzlarındaki dünya bir anda başına yıkıldı. Kulaklarındaki o korkunç uğultu avludaki tüm sesleri silip süpürdü. Parmaklarının ucunda tuttuğu tarhana çuvalının bağcığı usulca toprağa düştü. Bacaklarının bağı çözüldü. Şerife panikleyerek kapıyı tamamen örtmeye yeltendi. "Tamam, biz haber veririz kızıma. Kocası gelsin bakarız. Hadi sen git işine gücüne," diyerek genci apar topar savuşturmaya çalıştı. Ancak tam o saniye Sabahat, içindeki bütün korku ve o sahte saygı duvarlarını paramparça ederek kiler kapısından avluya doğru bir ok gibi fırladı. "Ne dedin sen? Anneme ne oldu?" diye feryat ederek taşlık avluyu bir çırpıda geçti. Şerife'nin kapıyı sımsıkı tutan kolunu vahşi bir güçle, hiç düşünmeden itip kapıyı ardına kadar açtı. Sabahat'in ela gözlerinden yaşlar çoktan boşanmış, nefesi acıdan boğazında düğümlenmişti. Çırak, Sabahat'in üstü başı un içindeki perişan halini görünce acıyla başını öne eğdi. "Abla, dün öğlenden beri sizi arıyorlar ama evde yokmuşsunuz. Hatice teyze fenalaştı. Durumu çok ağır. Gece boyu yoğun bakıma almışlar. Baban hastane köşesinde perişan oldu. Bir de sen gelmeyince kahroldu," dedi titreyen, kırık bir sesle. Sabahat duyduklarıyla olduğu yere, sokağın buz gibi taşlarına mıhlanıp kaldı. Beyninde sadece "dün öğlenden beri" lafı ölümcül bir çan gibi yankılanıyordu. Gözleri yavaşça döndü ve kapının eşiğinde donup kalan, suçlulukla karışık bir kibirle ona bakan kaynanası Şerife'ye kilitlendi. Dün öğlen çalan ve Şerife'nin yüzünü bile kırpmadan yanlış numara diyerek kapattığı o telefon. Sen biliyordun," diye inledi Sabahat, sesi acıdan, öfkeden ve uğradığı bu korkunç ihanetten yırtılıyordu.
Annemin canıyla uğraştığını biliyordun da bana göz göre göre yalan söyledin. Beni o kilerlere hapsettin. Şerife bir an afallasa da hemen çenesini dikleştirerek, "Nereden bileyim ben? Telefondaki ses yabancıydı. Yanlış numara dediler, kapattılar." diyerek o çirkin inkara sığındı. Ama Sabahat'in artık o zehirli yalanları dinleyecek, o taş avluda duracak ne tahammülü ne de tek bir saniyesi kalmıştı. Üzerindeki unlu çiçekli entarisi ve omuzlarından düşmek üzere olan bordo hırkasıyla ayaklarındaki ince terliklere bile bakmadan sokağın sonuna doğru deli gibi koşmaya başladı. Kayseri'nin dar ve rüzgarlı sokaklarında dondurucu ayaz yüzüne bir kırbaç gibi çarparken Sabahat'in gözyaşları rüzgardan yanaklarında kuruyordu. Arkasından sokağa çıkan Şerife'nin "Dur, nereye gidiyorsun?" el aleme rezil rüsva ederek, "Naim gelsin akşam, ondan izin alıp öyle gidersin" şeklindeki zalim emri rüzgarın uğultusuna karışıp kayboldu. Hastane kapısından içeri nefes nefese daldığında o yoğun ilaç ve dezenfektan kokusu midesini bulandırdı. Yaşlı yaşlı gözleri kalabalığın içinde gri bekleme koltuklarında başını ellerinin arasına almış, omuzları çökmüş olan 60 yaşlarındaki zavallı babasını aradı ve en loş köşede onu buldu. Yaşlı adam kızının üstü başı dağınık, perişan halde koşarak geldiğini görünce ayağa kalkmaya çalıştı. Ama yorgun dizlerinin bağı çözüldü, sendeledi. Sabahat acı bir çığlıkla koşup babasının boynuna sarıldı. İkisi de o soğuk hastane koridorunun ortasında feryat figan, birbirlerine sımsıkı tutunarak ağlamaya başladılar. "Neredeydin kızım, canım yavrum?" diye hıçkırdı yaşlı adam, titreyen nasırlı elleriyle kızının dağılmış saçlarını okşarken. "Annen dün sabahtan beri senin adını sayıkladı durdu. Defalarca aradık o evi. Evde yok, pazara gitti, işi gücü var dediler. Telefonu yüzümüze kapattılar. Neredeydin evladım? Anan gidiyor. Sana veda bile edemedi." Hastane koridorunda babasının acı dolu hıçkırıkları arasında duyduğu o son sözler Sabahat'in beyninde feci bir uğultuyla yankılanıyordu. "Telefonu yüzümüze kapattılar." Genç kadın babasının göğsüne yasladığı başını yavaşça kaldırdı. Ela gözlerindeki o masumiyet tamamen silinmiş, yerini tarif edilemez bir öfke ve yıkıma bırakmıştı. "Demek bilerek yaptı baba," diye fısıldadı titreyen dudaklarıyla. "Sırf bana eziyet etmek, beni ezmek için öz annemin canıyla oynadı." Sabahat ağır adımlarla yoğun bakım ünitesinin buzlu camına doğru yürüdü. İçeride etrafı cihazlarla çevrili o yatakta annesi yatıyordu. Yüzü kireç gibi beyazdı, göğsü makinenin ritmiyle zorla inip kalkıyordu. Sabahat elini soğuk cama yasladı, yanaklarından süzülen yaşlar çenesinden damlarken sessizce fısıldadı, "Affet beni anne, seni o zalimlerin evine, onların bitmek bilmeyen kibrine ve zulmüne değiştiğim için ne olur beni affet." Akşamın ilerleyen saatlerinde hastanenin otomatik kapısı hızla açıldı ve Naim nefes nefese içeri girdi. Üzerinde hala gündüzki bej gömleği, yüzünde telaşla karışık bir kızgınlık vardı. Eve gitmiş, annesi Şerife'den Sabahat'in delirmiş gibi evden fırlayıp hastaneye koştuğunu dinlemişti. Naim, koridorun sonundaki bekleyişi, karısının duvara yaslanmış o perişan halini görünce adımlarını yavaşlattı. Yüzündeki o sitemkar ifade yavaş yavaş silindi. Naim yutkunarak yaklaştı. "Sabahat, ne oldu, annen nasıl?" diye sordu çekinerek. Sabahat kocasının sesini duyunca başını yavaşça ona doğru çevirdi. O an Naim karısının gözlerinde bugüne kadar hiç görmediği bir karanlık gördü. "Annem içeride can çekişiyor Naim," dedi Sabahat. Sesi hastane koridorunu kesecek kadar keskin ve soğuktu. Naim ne diyeceğini bilemeyip ellerini cebinden çıkardı, karısının omzuna teselli etmek için dokunmak istedi. "Ben yeni duydum, anam söyledi, haber verseydin beraber gelirdik," dedi Naim savunmaya geçerek. Sabahat kocasının uzanan elini şiddetle itti.
"Anan öyle mi söyledi?" diye güldü acı acı. Gözlerinden ateş çıkıyordu. Anan, annemin kalp krizi geçirdiğini dün öğlenden beri biliyordu. O telefonu açtı. Kimin aradığını duydu ve evde yok diyerek yüzlerine kapattı. Senin anan benim annemi tek başına çaresizce ölüme terk etti. Naim duydukları karşısında taş kesildi. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. "Ne diyorsun sen Sabahat? Anam yapmaz öyle şey," diyebildi kekeleyerek. Ama köşeden ağır adımlarla yaklaşan yaşlı adamın gözleri kan çanağı gibiydi. "Yanlış yok Naim Efendi," dedi tok bir sesle. "Dün bizzat ben aradım. Ananın sesini tanıdım. Kızım gelsin, anası helallik istiyor dedim. Yok o, pazara gitti dedi. Vicdansızca kapattı yüzüme." Naim'in başından aşağı kaynar sular döküldü. Babasının yalan söylemeyeceğini, Sabahat'in bu kadar büyük bir acıyla iftira atmayacağını çok iyi biliyordu. İçinde hep idare et diyerek susturduğu o gerçek, şimdi devasa bir canavara dönüşmüş, yuvasını parçalamıştı. Naim, başını öne eğerek yavaşça arkasını döndü ve hastanenin çıkışına doğru yürümeye başladı. Adımları öfke ve utançtan titriyordu. O taş avluda artık hesap vakti gelmişti. Naim, hastaneden çıkıp Kayseri'nin karanlık sokaklarında yürürken, yıllardır annesine duyduğu o körü körüne saygının aslında kendi yuvasının mezarını kazdığını yeni fark ediyordu. Adımlarını hızlandırdı. O taş avlulu eve yaklaştıkça içindeki utanç, yerini yakıcı bir öfkeye bırakıyordu. Avlu kapısını şiddetli bir tekmeyle açtığında, Şerife hiçbir şey olmamış gibi sedirde oturmuş, çayını yudumluyordu. Oğlunu kapıda görünce yüzüne o sahte, otoriter gülümsemesini yerleştirdi. "Geldin mi oğul? O deli karın nerede, anasının dizinin dibinden ayrılamadı mı daha?" diye sordu umursamazca. Naim, avlunun ortasında durdu, gözlerinden ateş fışkırarak annesine baktı. Sen nasıl bir insansın ana?" diye kükredi, sesi yüksek taş duvarlarda yankılandı. "Bir insanın canıyla, bir evladın anasıyla, vedalaşma hakkıyla oynayacak kadar mı karardı senin o kibirli kalbin?" Şerife bir an irkildi, elindeki çay bardağı titredi ama hemen toparlanıp ayağa kalktı. "Ben bu yuvanın dirliği için yaptım. Aklı fikri sürekli anasında olan gelinden sana hayır mı gelirmiş?" diye üste çıkmaya çalıştı. Ancak Naim'in yüzündeki iğrenmeyi görünce sesi yavaşça kısıldı. Naim acı acı güldü, başını iki yana salladı. "Yuva mı? Sen o telefonu kapatarak benim yuvamın temeline kendi ellerinle dinamit koydun," diyerek eliyle mutfak penceresindeki o lanet telefonu işaret etti. "Senin derdin dirlik değil, senin derdin bitmek bilmeyen kibrin, insanları kulun kölen yapma hırsın." Naim, annesinin şaşkın bakışları arasında mutfağa daldı ve Sabahat'in birkaç parça eşyasını, kendi kıyafetlerini eski bir bohçaya doldurdu. Avluya geri döndüğünde Şerife'nin yüzündeki o sarsılmaz kibir nihayet yıkılmış, yerini derin ve çaresiz bir korkuya bırakmıştı. "Nereye gidiyorsun oğul? Beni bu koca evde bir başıma, kimsesiz mi bırakacaksın?" diye sızlandı Şerife, ellerini çaresizce dizlerine vurarak. Naim, avlu kapısının eşiğinde durdu, arkasını bile dönmeden. "Sen o yalnızlık duvarlarını kendi ellerinle ördün ana. Şimdi o çok sevdiğin otoritenle bir ömür baş başa kal," dedi ve kapıyı annesinin üzerine sertçe kapatıp karanlık sokağa karıştı. Aradan geçen birkaç ayın ardından Kayseri'nin bambaşka bir mahallesinde küçük ama güneş alan bir evin camından Sabahat huzurla dışarı bakıyordu. Annesi Hatice teyze zor da olsa toparlamış, sağlığına kavuşmuştu. Naim ise kibrin zehirlediği o taş evden tamamen kopmuş, karısıyla sevgi dolu, mütevazı yeni bir hayat kurmuştu. Kıymetli dostlar, bir evlilik iki aileyi birbirinden koparmak, tarafları birbirine üstün kılmak için değil, aksine sevgiyle birleştirmek için kurulur. Kendi kibri uğruna bir insanın en acı gününde merhametsizlik eden, eninde sonunda kendi ördüğü o yalnızlık duvarlarının ardında kaybolur gider. Eğer bu ibretlik hikayemiz yüreğinize dokunduysa, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni hayat hikayelerinde görüşmek üzere,
Allah'a emanet olun.